Video yaptık la, izleyin. Rotadodo yolda, kırmızı pulsarla gazı açıyorum da taş fark etmez bana. Kamp ateşi gecemi aydınlatıyor kanka. Rota belli dostum, özgürlüğü açılan yolda. Merhaba arkadaşlar, bugün Erfurt'a gidiyoruz. Carolin'le oraya gezeceğiz, mini bir tur yapacağız. Yeni bir vlog geliyor. Haydi görüşürüz. Buna bineceğiz ama yaklaşık bir 13 dakikamız var. 13 dakika sonra hareket edecek tren. Şimdi kahvaltı yapacağız oturup. Bisiklet koyma yerleri var. Masamız bir ama. İşte kampiyon. Hadi cam kenarına geçelim kanka. Kahvaltımız da böyle. Çok güzel. Evet kankalar, bugünkü gezimizden size bahsedeceğim. Telefon not almıştım. Tren yolculuğumuz bittiğinde Domplatz'a gideceğiz. Oradan Kramerbrücke diye bir yere gideceğiz. Tekneler falan geçiyormuş. Güzel bir manzarası var. Sonra Zittadelle Petersburg diyor. Oraya gideceğiz. Ondan sonra videomuz bitecek. Güzel bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Kankalar, çok farklı bir şey fark ettim şimdi. Yani burada olanlar biliyordur muhtemelen. Size farklı gelmeyecek ama bana farklı geldi açıkçası. Şimdi tren böyle sağa sola yatıyor, motosiklet gibi aynı. Mesela döndüğü zaman şu an mesela bu tarafa yatık. Birazdan bu tarafa yatacak falan. Şimdi benim kamerada horizon balancing ne bir zıkkım var. Size bunu yansıtmıyor muhtemelen ama çok güzel ya, yatıyor böyle. Çok farklı geldi, hoşuma gitti. Kankalar, bayağı heyecanlıyım çünkü hayatımda ilk defa katedral göreceğim. Daha önce görmedim. Bakalım nasıl olacak. Kendimi köyden indim şehre gibi hissediyorum yani. Evet arkadaşlar, şimdi geldik, indik, yavaştan başlıyoruz gezmeye. Şimdi tren istasyonundan çıkacağız. Burada şöyle McDonald's falan var. Etraf böyle. Burası meyve falan satıyor herhalde. Sebze, meyve bir şeyler. Ne diyor bilmiyorum. Etraf bu şekilde. Biraz size etrafı bolca göstereceğim bugün. Tam dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir tane yere geldik. Burada hediyelik eşyalar falan var. Size hot dog göstereceğim şimdi. Bakın. Bu meşhur hot dog'ımız. Bunlar kumbara. Şunu Caroline daha çok beğendi. Bir de bu var. Ben bunu daha çok beğendim. Arkadaşlar, çok ilginç şeyler bulduk. Bunlar da Haribo, jelibon yani. Bir de şunlar var. Çok ilginç. O kelepçeler, melepçeler. Biz ilginç bir reyondayız şu anda. What's that? Mama Power? It looks like medicine, but actually it's bonbons. Aa. Mama power, papa power, restart, pill, anti-shopping. Arkadaşlar, burası biraz artı 18 bir reyon. Şimdi makarnalara bak. Oh, you remember this? Bu şekeri Batuhan veya Hakan'a hediye edeceğim. No, I said this sugar Batuhan and for Hakan. Bunlar da sabun bira şeklinde. Tam anneme göre bu. Bunlar da Lego gibi ama Lego değil, böyle puzzle gibi. Işıkları varmış. Bunları böyle kutulu şekilde çıkıyor. Tren istasyonundan çıktık şimdi. Etraf şöyle gözüküyor. Şimdi Caroline'le navigasyonu açıp ilk durağımıza gideceğiz. Where is the first station? What is the first station? Name? Now we will go to the dome. Dome. Adı böyle bir şey yani, tam bilmiyorum. Buradan yürüme mesafesi 20 dakikaymış. 20 dakika boyunca yürüyeceğiz ve Dom dediğimiz yere geleceğiz galiba. Böyle çok güzel bir yer yapmışlar yine. Böyle temasını beğendim. Burayı da Taksim'e benzettim birazcık. Tramvay yolu var. Yayaların yürüdüğü yollar var şöyle. Benziyor ama. Ben her yeri bir yere benzetiyorum, biliyor musun? Regler Kilisesi. Regler Kirche, Almanya'nın Erfurt kentinin tarihi merkezinde yer alan hem Romanesk hem de
gotik mimari izleri taşıyan önemli bir kilisedir. Church at the way. Adı Church at the Way. Yoldaki kilise gibi bir şey herhalde. Aslında adı buymuş. Ama halk arasında benim dediğimi diyorlarmış. Burada da ücretsiz kitaplar var. İnşasına 1130 yılında düzenli Augustinus kanonları tarafından başlanmış ve 1238'de tamamlanmıştır. Bu yapı yaklaşık 1465 yılından kalma Regler sunak ustaları tarafından yapılmıştır. Oldukça değerli ve iyi korunmuş bir geç gotik kanatlı sunak örneğidir. Kilisenin kalbi sayılan bu vaaz kürsüsü, yüzyıllardır cemaate rehberlik eden sözlerin yankılandığı yerdir. Bu gördüğünüz görselde İsa'nın çilesini ve dini figürleri temsil eden klasik gotik tasvirler var. Sunak kilisenin sanatsal ve tarihi değerinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Arkadaşlar çok güzel bir yapı daha gördüm burada. Böyle. Burayla ilgili şunu paylaşabilirim. Taksim'in eski haline benziyor. Hani seneler önce bizim çocukluğumuzdaki Taksim'e çok benzettim ben. Sağda solda müzisyenler. Ama müzisyenler yani şey değil hani bağırıp böyle Kürtçe şarkı söyleyenler değil de müzisyenler yani. Bayağı güzel duruyor. Beğendim, size biraz daha etrafı. Şöyle sokaklar var. Burası çok, hadi bu kısmı çok benzemiyor da sokaklar çok benziyor buradaki. Bunu da rahatça söyleyebilirim kankalar. Kankalar burası da böyle birazcık market alanı gibi. Bir sürü alışveriş yapma yeriniz falan var burada. Yine dediğim gibi Taksim'i andıran yollar var. Ama genel olarak beğendim. Ben beğendim. Size bilemiyorum. Bir gün buraya gelirseniz hani muhtemelen siz de o Taksim vibe'ını alacaksınız. Burada da bir tane su yeri var. Şuradan basıyorsunuz. Şuradan. Aynen. Burada da içilebilir olduğu yazıyor. Şişenizi falan doldurabiliyorsunuz burada. Şimdi bir yerden bir müzik geliyor. Caroline dedi ki müziği kontrol etmek istiyorum. Hani görmek istiyorum nereden geldiğini. Şimdi ona bakacağız. Ama bayağı Taksim'e benziyor yani. It looks like Taksim. Oh, it's your favorite taxis there. Look here. Caroline böyle şeyleri çok seviyor. Not for me. Caroline diyor ki benim için çok küçük. O dedim benim için değil. Bu da tam şeye benziyor. Bisiklet kulüplerinde var ya. Lanet olsun ha. Hadi yemem. Arkadaşlar şimdi bir tane oyuncakçıya geldik. İnanılmaz büyük. Çok büyük. Ve şu oyunu gördük. Bu babayla geçen gün bakmıştık babamlarla. Baya güzel. Ama çok büyük ha. Şöyle bir yukarıdan çekim yapayım mı size? Bak. Baksana. Baya büyük değil mi? Ben çok beğendim. Wow. Pika. I'm the SpongeBob. No, it's actually you. Arkadaşlar bu ben miyim, Karom? You know the answer. Bak bu da ben. Çok güzel. Oh, bak. Oh Mario. Boom. Tuku. Where's the princess? No. Arkadaşlar prenses kocaya kaçmış. Mario kardeşimiz tek kalmış. This is stupid. Why? All time getting cats like the same. I think they have a secret relationship. Bence Mario'nun o kötü adamla gizli bir ilişkisi var dedim. Müziğin geldiği yere doğru devam ediyoruz kankalar. Bu tarafta.
Arkadaşlar müzik çok güzeldi. Ve burayı göstereceğim. The good things I can record like this. Allah, mini şelale. Bizim Yalova'dakinden sonra. Tamam, bakın bu bisiklet taksiymiş. Burası da çok ilginç bir yapı yine. Karo bana bir şey göstermek istiyor. Şimdi ona gidiyoruz. Plan of Erfurt. Burası Erfurt'un plan, ne diyeyim, haritası gibi bir şey. 3 boyutlu. It's like eşek. This is a special plan of city. It's made for blind people. You can feel the city and they made it in the... Okay. I will explain the same Turkish. It's Erfurt for feeling, Seeing. and understanding. Erfurt görmek için, bir şey için anlamak için dedi. Burası körler tarafından yapılmış galiba ya da körler için yapılmış. Buralardan şeyleri görebiliyormuşsun, hissedebiliyormuşsun. Bence güzel. Şimdi buraya gideceğiz. But normal people do, right? I mean not blind. Yanlış söylemiştim. Yani körler yapmamış arkadaşlar. Sadece olmuş. Normal insanlar yapmış ama körler için de yapmışlar yani. Hani şehri anlasınlar, görsünler diye. Böyle navigator gibi. Ben anlatamadım ama siz anladınız bence. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. İnsanlar bakınca ben de göstermek istedim size. Odyssey. Arkadaşlar bu da Odyssey'miş. Böyle bir küçük Hacivat Karagöz oyunu yapmışlar. Bu da annemin bisikleti. Kesin annemin bir bisikleti olsa böyle şeyler örürdü yani. Annem izleyecek muhtemelen. Örerdin değil mi anne? Yorum yap. Burası da bahsettiğimiz katedral kankalar. Şimdi oraya gideceğiz. Daha yakından çekeceğim. Merdivenleri falan çıkacağız. Bakalım. Güzel gözüküyor. Evet, yaklaşıyoruz. Etrafta da böyle küçük şeyler var. Esnaflar değil. I forgot the meaning. Kedileri gösteriyor da. Alo. Gördüğünüz bu görkemli yapı Erfurt Katedrali, Erfurt'un en önemli simgesi olup şehrin tarihinde hem dini hem de mimari açıdan merkezi bir konuma sahip. Erfurt'un kalbinde şehri tepeden izleyen bu muazzam katedralin merdivenlerini tırmanmak, tarihin içine doğru bir yolculuk yapmak gibi adeta. Yüzyıllar boyunca cemaatler bu görkemli merdivenlerde toplanmış, günümüzde ise bu alan dünyanın dört bir yanından gelen insanların bir araya geldiği, operalardan tiyatrolara kadar farklı etkinliklerin yaşandığı bir açık hava sahnesi görevini üstlenmiştir. It's like Rocky's Ladders. You remember? İçeride kayıt almak günah mı? Yok, suç mu? Ne denir ona? Yasak mı? Ben kiliseye yaklaştıkça çok cezbedici güzel bir müzik beni çağırıyordu. Müzik burada sadece bir ses değil, sanki mekanın ruhunu tamamlayan bir parça gibi. O muazzam ses mekanın her köşesine ulaşıyor ve içeri adım atan herkesi o mistik atmosferin içine çekiyor. İçeri girdiğinde katedralin devasa taş duvarlarında inanılmaz bir ses yankılanıyor. Charles Mario Tam içeri girdiğinde katedralin o devasa taş duvarlarında inanılmaz bir ses yankılanıyordu. Charles Maria Vidal'ın o meşhur polkatası, orgun her bir tuşundan çıkan o görkemli notalar kilisenin tavanına çarpıp tüm mekanı bir enerjiyle dolduruyordu. Buradaki o akustiği ve müziğin yarattığı o mistik atmosferleri kelimelerle anlatmak zor. Adeta binlerce yıllık bir mekanın kendi sesi, kendi nefesi gibi.
Aslında burada eşimle ben alkış yapmak istiyoruz. Çok güzel çaldı ama maalesef yapamıyoruz. Bulunduğumuz ortam uygun değil. Say after this, actually, I want to give applause. But in church you don't. Ya, it's the same. Arkadaşlar bu katedralde şimdi şeyini araştıracağım. Size bilgiler sunacağım burayla ilgili de. Şimdi bu büyüleyici sesin kaynağına, yani kilisenin ciğerlerine daha yakından bakalım. Gördüğünüz bu metal borular sadece bir dekorasyon değil, her biri farklı bir ses frekansını üretmek üzere özel olarak tasarlanmış devasa birer enstrüman parçası. Org çalındığında klavyeden gelen hava akımı bu borulardan geçerek o meşhur kiliseyi titreten sesi ortaya çıkarıyor. Bazıları insan boyundan bile uzun olan bu borular, mimari ile müziğin yani taşın ve havanın nasıl mükemmel bir uyumla birleşebileceğinin en somut kanıtı. Duvarı kaplayan bu devasa figür, Aziz Christopher efsaneye göre sırtında insanları nehirden karşıya taşıyan bir devmiş. Bir gün taşıdığı çocuğun İsa olduğunu fark etmiş. Yani Mesih taşıyıcısı ünvanını almış. Bu yüzden o yüzyıllarda tüm gezginlerin ve yolcuların koruyucusu olarak kabul ediliyor. Burada da bir şeyler var. Dilek mum şeyleri var. İnsanlar dilek diliyor burada. 4 tane toplam enstrümanı varmış orada. Pardon 4 katlı piyanosu varmış yani. Ne o demir şeylerden burada da var. Baksanıza ses buradan geliyor mesela adamın çaldığı şeyin sesleri. Burası kilisenin ruhani merkezi kabul edilen sunak. Sadece altın yaldızlı bir süsleme değil, yüzyıllardır insanların umutlarını ve dualarını bıraktığı bir odak noktası. Gerçekten büyüleyici. Her bir figürün ayrı bir hikayesi var sanki. İnsanın sadece mimari değil, o inancın yarattığı emeği de iliklerine kadar hissedebildiği bir nokta burası. Şu aletlerden var. Onlardan ses geliyor. Camlar camideki camlara benziyor. Germany don't have this. No, I mean the Fenze, what's the name? Burada farklı kaplamalar var mesela. Burası ne için bunu bilmiyorum. Mesela bunu da araştıracağım. Burada bile var o demirlerden baksanıza. Ha, bunların hepsinden ses geliyor. I don't understand this. Bu da İsa'ymış. Orada cansız bedeni yatıyor gibi yani. Zaten biliyorsunuz bunların inancına göre, Hristiyanların inancına göre hani ölmüş. Müslümanlara göre de aslında ölmemiş, Allah yanına almış diyorlar. Arkadaşlar Tanrı kredi kartı kabul ediyor. Karolin'de de. Burada da kutsal suyumuz var. And this dome it's Catholic. But you can see. Tekrar çıkışa yöneldik. Evet çıkışımızı yaptık. You got modern. Can we pay with PayPal? Yani böyle birazcık daha arkaya doğru da uzanıyor. Bu bina ne acaba yandaki? What is this place? Like, So it's a church next to the dome. oh, can we enter this too? Belki buna da girebiliriz diyor kar. Ama kapı çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum. Kameraya yansıyor mu şeyler? Hani görüntüleri ama üzerinde işlemeler vardı. Burası da katedralimizin manzarası kankalar. Arka tarafı. Şimdi çıkış yapacağız sıradaki istasyona. Hadi bakalım. Şu manzaraya bak. Kankalar kilisemizi kaydettik şimdi. Sırada yeni istasyonumuz var. Oraya gideceğiz ama önce bir tuvalet bulmaya çalışıyoruz. Bir tuvalete girelim dedik. Şimdi böyle salakça bir yorum gelmeden bunu belirtmek istedim. Hani binlerce cami var, sen kilise geziyorsun falan diye. Yani bu sizi alakadar etmez arkadaşlar. Kiliseyi gezerim de, dua da ederim orada. Çıkarım oradan camiye giderim. Camide de dua ederim, namaz kılarım. Yani bu benim tercihim.
Gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Kimseyi ilgilendirmez kankalar. Bunu da buradan belirteyim çünkü öyle çevrem var birazcık benim. Haydi görüşürüz. Bakalım yeni istasyonda açacağım tekrardan. Arkadaşlar şimdi şu zirveye gideceğiz. Ha? First choice. Şimdi merdivenlerden çıkacağız. Şuraya gideceğiz. Burası hemen biraz önce gezdiğimiz katedralin karşısında kalıyor. Daha da yaklaştık kankalar. Burada güzel bir Erfurt yazısı var. Galiba yayan çıkma ihtimali de var da onu pek düşünmüyor. Şu asansörü kullanacağım. Biraz milletle iç içe olacağız galiba. Akraba olarak çıkarız herhalde. Buradan da manzara şöyle gözüküyor. Biraz kalabalık, muhtemelen bir dahakine bineriz. Şey de vardı. Citadelle Petersburg diyor. Bu da çalışma saatleri. Şu an asansördeyiz. Erfurt'u yukarıdan izlemek gerçekten bambaşka bir his. Aşağıda gezdiğimiz o daracık sokakların, katedrallerin ve çatıların yukarıdan bakınca nasıl bir labirent gibi birleştiğini görmek, şehri tam anlamıyla keşfetmemi sağladı. Evet, buradan. Bakın burası da mesela demin geldiğimiz yer. Bak, şimdi bayağı bir yükseğe çıktık asansörün yardımıyla. Şimdi arkamıza da katedrali alalım. Bayağı bir yükseğe çıktık. Buradan şehri izliyorsunuz. Aşağıda müzik falan yapanlar var. Müzik yapıyorlar. Bayağı güzel bir yer. Biraz daha içeri doğru da gideceğiz. Şu an ne var o tarafta bilmiyorum işin açıkçası. Bakalım, görelim. Burada biraz rüzgar da var ama çok güzel manzaralı bir teras kafe gibi bir kafe var. Etraf şu şekilde. Gördüğünüz bayraklardan biri Türkiye'nin, biri Almanya'nın, biri Avrupa Birliği. Diğer bayrağı da çalmışlar galiba. Bayağı güzel bir kafe yapmışlar ya. Şimdi şöyle bir yer gördük. Ziyaretçi girişi diyor. Bakacağız neymiş ne değilmiş. Bunca tırmanışın ardından bir tuvalet molası var. Şehri tepeden izledikten sonra şimdi o manzarayı her gün selamlayan tarihi bir noktaya geldik. Petersburg Kalesi'nin avlusuna geldik. Burası şehrin sadece bir seyir tarası değil, yüzlerce yıllık bir tarihin koruyucusu gibi. Etrafınızdaki bu devasa taş binalar aslında zamanın nasıl aktığını en çıplak haliyle gösteriyor. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından tamamen uzak, sanki kendi kuralları ve kendi sessizliği olan bambaşka bir dünyaya adım atmış gibisiniz. Kankalar şimdi arkamda gördüğünüz bu güzelim bina önceden kömür işletiyorlarmış burada. Orijinal rengi şu an gördüğünüz renkmiş ama restore etmişler. Şöyle bir renge bürünmüş bakın. Zamanla kömür işlete böyle olmuş. Ondan sonra bir de bu bina 800 yıldan daha eskiymiş. Yani bunu da eklemek isterim. Arkadaşlar ve belli bir süre sonra o siyah gördüğünüz taş gibi olmuş bütün duvarlar. Sonra insanlar böyle restore etmişler yani. Kazımışlar o siyahlığı, tekrar bu renk olmuş bina. Bu bilgileri Karolin rehberden çaldı. Bana bedavaya verdi. Ben de size bedavaya veriyorum. Rehbere para ödemeyin arkadaşlar. Sırf sizin için yaptık. Burası Citadelle Petersburg'in yani kalenin ana girişi. Yüzyıllar boyunca şehri koruyan bu taş köprünün üzerinde geçerken insanın kendini adeta tarihin içine adım atıyormuş gibi hissetmesi çok normal. Şu gördüğünüz devasa köprü sadece bir geçit değil, geçmişin ve mühendisliğin ve o dönemki savunma sanatının bir sembolü. Bugün artık düşmanlardan değil, sadece bizim gibi şehri keşfetmek isteyen gezginlerden korunuyor gibi. Burada yine bir şehir manzarası var. Şurada geldiğimiz asansör, ne geldiğimiz yol. Burada görme engelli insanların da şehri keşfedebilmesi için, hissedebilmesi için yapılmış bir sanat eseri var. Arkadaşlar yine hoşuma giden bina yapıları var. Size göstermek istedim. Şöyle. Tegut. Şimdi şurayı göstermek istiyorum ama karoyu çekmemem lazım. Hayır, karoyu çekiyorum. Fırın var lan. It's the oven. But I am sure you are not saying oven. We say oven in Turkish. No, the English or Dutch name. Sushi bar. Don't come here. No, I'm kidding. We can come. It's just one time actually. Oh look. Dondurmam kaymak. Şöyle. Telefon.
Arkadaşlar Sherlock Holmes'un binasını buldum. Bir de Robin Hood da buradaymış. Ama Sherlock Holmes. Robin Hood. Çok güzel bir sokağa geldik. Böyle kafe mafeler var. Ah, it's video. Arkadaşlar Gemini dedi ki burayı kaydetmezsen geldim deme yani dedi. Etrafta bir sürü kafeler var. Tam böyle Alper'in görmesi lazım bak. Al sana Kingdom Come. Al sana Kingdom Come kardeşim. What's that? Şimdi burayı kontrol edeceğiz Carolin'le. Arkadaşlar bakın ne buldum. Beyblade. Topaç. Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzerim derede. Wow. Çok güzel. Tanrılar ve kahramanlar. İşte ins dunkel. İşte ins dunkel. Çok küçük tatlı bir mağaza. Bak bak bak. Böcekler var. Aa, bunu görünce aklıma Dilara geldi neyse. Burası annem için. It's for my mama. Maybe thine mama too. Erfurt'un sokaklarında gezerken karşısına çıkan bu çeşme aslında şehrin kendine has mizahını ve efsanelerini taşıyor. Dankwart-Brunnen olarak bilinen bu heykel, efsanevi karakter Dankwart'ı temsil ediyor. Alman şehirlerinde genellikle ağırbaşlı heykeller görürüz ama Erfurt bu eğlenceli figürle tarihe biraz daha şakacı bir gözle bakmayı seçmiş. Şehrin her köşesinde böyle ufak sürprizler saklı. Arkadaşlar çok güzel dondurma menüleri var. Burada spagetti dondurma var bak. Şöyle 9,5 euro. Yine farklı spagetti eurolar diyorum. Spagetti dondurmalar var. Arkadaşlar Carolin'in dondurması geldi. Şöyle bir şey onunkisi. Bilmiyorum şu an netledim ama kamera. Bunda dokun netle özelliği de yok yani. Şöyle bir şey onunkisi. Benimkisi de spagetti şeklinde ama bu dondurma hamur değil yani. Üzerinde bir tane waffle'ımız var. Renkli bir bardağımız ve sosumuz var. Bir şimdi deneyeceğim, size bilgilerimi aktaracağım. Evet arkadaşlar deniyorum şimdi. Bir tık aldık. Evet, güzel. Can I try? Şimdi Carolin'inkini deneyeceğim bir tane. Şöyle alayım. Köşeden. Şöyle aldık. Güzel. Ama bildiğiniz meyve yani. Benimki daha güzel. Aslında onunki daha güzelmiş de. Benim çaktırırsak güzel olmaz. Mine is better. Galiba anladı onunkinin daha iyi olduğunu. It's the same ice cream. It's mine is better. Arkadaşlar dondurmamızın tadı böyle. Tam bildiğiniz çikolatalı dondurma. Üzerine de çikolatalar kırmışlar. Ama şöyle altında da beyaz çikolata çıktı. Sürpriz olarak da. Arkadaşlar bakın bu biliyorsunuz Türkiye'de de yasaklandı. Burada da yasaklandı. Şimdi elektrikli kullanılıyormuş burada. Rekord yıl bu. Arkadaşlar burada sokak müzisyenleri çok başarılı bence. Bak burada ne var? Oo, can I jump? Şimdi biraz daha yakından çekeceğim. Evet arkadaşlar, burada o Türklük saatimiz gelmiştir. Laha tez zamanda. Oh, ayakkabılarımı çıkartıp buraya sokacağım şimdi. Valla benden günah gitti. Really? I wanna try. Really? I cannot believe. Evet. Şimdi deniyoruz. Evet. Wow, it's cold. Arkadaşlar çok zevkli. Karo? Esker. Evet. Karo çok korkak arkadaşlar. Böyle şeylerden korkuyor. Ben hiç korkmam. I say, Karo never scared about like these things. I am all time scared. Oh. Karo dedi ki sen şimdi gerçek almalısın çünkü senin sandalet izlerin var. Arkadaşlar burada ayağımızı suya soktuk Carolin'le. Su gerçekten buz gibi. Zaten akar su normal o da yani. Bir iki tane de fotoğraf çekeceğiz şimdi bakalım. Arkadaşlar burada deminki suyun devamı. İnsanlar da sokuyor yani. Sonra bana demeyin Kürt tek başına girdi de
bilmem ne oldu diye. Yani herkes yapıyor. Arkadaşlar bak araba bile giriyor yani. Ne? Arkadaşlar bir de böyle bir yer var. Burası tam Taksim'e benziyor bak. Tramvayımız var, caddemiz var. Hemen o Taksim'in girişindeki McDonald's da var burada. Aynı bak. Aynı. Ne olmuş biliyor musunuz? Bir tane Alman mimar gelmiş Türkiye'ye. Taksim'i gezmiş arkadaşlar. Demiş ki aman Allah'ım burası çok güzel. Copy paste yapmış. Benden söylemesi. Söyleyeyim de yanlış anlamayın sonra. Öğrenin yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi Carolin'le birlikte küçük esnafları gezeceğiz. Etrafta ne varmış ne satılıyormuş bakacağız. Bir şeyler satın alırız belki. Gezeceğiz öyle. Şimdilik görüşürüz kankalar. Kendinize iyi bakın. Ve kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Abone olun la. Video yaptık la. İzleyin. Rotadodo yolda kırmızı pulsarla gazı açıyorum da taş fark etmez bana. Kamp ateşi gecemi aydınlatıyor kanka. Rota belli dostum özgürlüğü açılan yolda.